Bazen her şeyin yolunda gitmesi için elinizden geleni yaparsınız. Kimseyi kırmak istemezsiniz. Kibar davranırsınız, anlayışlı olursunuz. Gerektiğinde fedakarlık yapar, gerektiğinde susarsınız. İnsanları düşünür, onları üzmemek için kendinizden bile vazgeçersiniz. Ama sonra bir gün aynaya bakarsınız ve içinizden şu cümle yankılanır: "Tüm bu çabaya rağmen neden saygı görmüyorum?" Bu soru dışarıdan küçük bir serzeniş gibi görünür ama içinde derin bir hayal kırıklığı taşır. Çünkü aslında şunu da soruyorsunuz: ben yanlış bir şey yapmadım. Peki neden değerim görülmüyor? İşte bu video tam da bu hissin üzerine kurulacak. Burada sadece yaşadığınız saygı kayıplarını konuşmayacağız. Aynı zamanda sizi içten içe zayıflatan davranış kalıplarını fark edecek ve onları nasıl dönüştüreceğinizi de birlikte keşfedeceğiz. Çünkü unutmayın, saygı sizin kim olduğunuzla değil, nasıl davrandığınızla inşa edilir. Ve bazı davranışlar ne kadar iyi niyetli olursa olsun fark edilmeden sizi gölgede bırakabilir. Gelin size bir örnek vereyim. Ayşe, çevresinde herkesin sevdiği, güler yüzlü, ince ruhlu biri. Herkese yardımcı olmaya çalışıyor, kırıcı olmaktan korkuyor. Özür dilemekten çekinmiyor, insanların beklentilerine cevap vermek için çırpınıyor. Ama bir gün şunu fark ediyor: İnsanlar onun fikirlerini önemsemiyor. Sözü kesiliyor, başarıları küçümseniyor ve en kötüsü, kimse ona gerçek anlamda saygı duymuyor. Çünkü Ayşe'nin iyi niyeti zamanla bir zayıflık gibi algılanmaya başlanmış. Çünkü insanlar sessiz kalanları değil, kendine sınır çizenleri fark eder. Çünkü sürekli anlayış gösterdiğinizde bir süre sonra sizi anlamaya gerek duymazlar. Ve bu döngü bir kez başladığında kendinize verdiğiniz değer başkalarının gözünde de silinmeye başlar. Stoacı filozof Epiktetos der ki, kendine değer vermeyen başkasının saygısını hak edemez. Bu söz dış dünyanın yansımasını değil, iç dünyadaki temel taşı işaret eder. Çünkü saygı dışarıdan alınan bir ödül değil, içeride kurulan bir duruştur. Ve bu duruş önce kendi kararlarınıza sahip çıkmakla başlar. Kendinize hayır diyemeyen bir dünyada başkasına evet demenin de anlamı kalmaz. Bu yüzden bazı davranış kalıplarını sorgulamak gerekir. Gereksiz yere özür dilemek mesela. Ya da her şeyi uzun uzun açıklamak. Kendinizi anlatmakla yorulmak. Övgüleri kabul edememek. Tek başınıza bir adım atmaktan korkmak. Sürekli birilerinin onayını aramak. Her şikayeti bir sohbet konusu haline getirmek. Ya da bir ilişkiyi tüm hayatınızın merkezi yapmak. Bunların hiçbiri tek başına saygı kaybına neden olmaz. Ama bir araya geldiklerinde sizi silik bir karaktere dönüştürebilir. Ve silikleştiğiniz yerde ne yazık ki saygı susar. Bazı insanlar hayatta yüksek sesle konuşmazlar ama duruşları konuşur. Bazıları uzun cümleler kurmaz ama söyledikleri yankı uyandırır. Çünkü gerçek etki görünmekten değil, kendine sadık kalmaktan geçer. Bu videoda adım adım şunları konuşacağız. Sessizce değerinizi düşüren davranışları nasıl fark edersiniz? İyi niyeti zayıflık gibi gösteren detaylar nelerdir? Başkalarının sizi ezmesine izin veren küçük alışkanlıklar hangileridir? Ve en önemlisi, bunların her birine nasıl dur diyebilirsiniz? Kibar olmak sizi zayıf yapmaz. Ama sınır çizememek sizi siler. Anlayışlı olmak sizi ezik göstermez. Ama kendinizi yok saymak sizi görünmez yapar. O yüzden bu videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü bu sadece davranışları analiz ettiğimiz bir video değil. Sizi daha görünür, daha net ve daha güçlü bir insan haline taşıyacak bir yolculuk. Şimdi ilk adıma geçelim. Bazı davranışlar var ki, ne kadar iyi niyetli olursa olsun saygınızı yavaş yavaş tüketir ve siz fark etmeden sizi sıradanlaştırır. O davranışlar neler? Hepsini şimdi birlikte göreceğiz. Bölüm 1. Fark etmeden değer kaybettiğimiz davranışlar. Bazı insanlar vardır, sesleri yüksek çıkmaz ama varlıkları kendini hissettirir. Bazıları ise gün boyu anlatır, açıklar, uğraşır ama ciddiye alınmaz. İşte burada sessiz bir sınır vardır ve çoğu zaman bu sınır davranışlarımızla fark edilmeden aşılır. Bu bölümde dışarıdan küçük ama içeride büyük yarıklar açan bazı davranışlardan bahsedeceğiz.
Çünkü çoğu insan kendisine neden saygı duyulmadığını merak ederken, farkında olmadan kendi duruşunu zedeleyen şeyleri göremez. İlk olarak gereksiz özür dilemek. Kendinizi düşünün. Gün içinde kaç kez pardon, kusura bakma, özür dilerim diyorsunuz. Ve bunların kaçı gerçekten gerekli? Birçok insan nezaketle iç içe geçmiş bir şekilde her durumda özür dilemeyi alışkanlık haline getiriyor. Yoldan geçerken birine çarpmamak için özür diliyor. Fikrini söylediği için özür diliyor. Hatta bazen karşı tarafın hatasına bile özür dilerim diyerek karşılık veriyor. Ama sorun şu, fazla özür, özgüvensizliğin işareti gibi okunur. İçinizdeki niyet ne kadar temiz olursa olsun, dışarıdaki algı başkadır. Çünkü sürekli özür dileyen biri, bir süre sonra kendini suçlu gibi göstermeye başlar. Ve insanlar, suçlu duran birine değil, kendinden emin olana saygı duyar. Stoacı düşünce şunu söyler, davranışlarınla ölçülürsün, niyetlerinle değil. Yani iyi niyetinizin arkasına saklandığınızda kendinizi görünmez yaparsınız. Ama net bir duruş sergilediğinizde insanlar sınırlarınızı ciddiye almaya başlar. İkinci olarak uzun açıklamalar yapma tuzağı. Birine fikrinizi söylersiniz ama ardından dakikalarca açıklama yaparsınız. Neden öyle düşündüğünüzü, aslında öyle demek istemediğinizi, belki yanlış anlaşılmış olabileceğinizi anlatırsınız. Ve farkında olmadan şunu göstermiş olursunuz. Ben söylediklerimin arkasında net duramıyorum. Oysa bir fikrin değeri, onun ne kadar sağlam temellendirildiğinden değil, ne kadar kararlı bir şekilde ifade edildiğinden anlaşılır. Kimi insanlar kısa ve öz konuşur. Ama söyledikleri yer eder. Çünkü içi doludur, çünkü duruş vardır. Sürekli açıklama yapan biri, zihinsel olarak şu mesajı verir. Ben buna tam inanmıyorum ya da senin inanmaman beni korkutuyor. Ve bu korku, saygıyı değil, tereddütü çağırır. Konfüçyüs der ki, sessizliğin bile bir ağırlığı vardır. Ama boş kelimeler insanı hafifletir. Yani gerektiğinden fazla konuştuğunuzda ağırlığınızı azaltırsınız. Ve bu da dışarıdan ciddiye alınmazlık olarak döner size. Üçüncü başlık, övgüyü reddetmek. Birisi size bir iltifat eder. Çok güzel görünüyorsun. Siz hemen geri çekilirsiniz. Yok canım, tesadüf. Başarılarınız için biri sizi takdir eder. Harika iş çıkarmışsın. Siz hemen bastırırsınız. Yani hocalar destek oldu da o yüzden. Bu davranış mütevazılık gibi görünür. Ama uzun vadede kendinizi değersizleştirdiğiniz bir oyuna dönüşür. Çünkü kabul etmediğiniz her övgü karşı tarafa şu mesajı verir. Ben buna layık değilim. Ve siz kendinizi layık görmedikçe kimse sizi ciddiye almaz. Gerçek tevazu, değerli olduğunuzu bilmek ama bununla övünmemektir. Ama kendi değerini sürekli bastıran biri zamanla kendi etkisini de yok eder. Ve sonra neden görünmediğini, neden fark edilmediğini merak eder. Bir övgüyle karşılaştığınızda şunu söyleyin. Teşekkür ederim. Bu kadar. Savunmaya gerek yok. Açıklamaya hiç gerek yok. Bu bir kibir değil. Bu kendine saygının en sade halidir. Son olarak şunu da unutmayın. Çok konuşmak, çok değer görmek anlamına gelmez. Bazı insanlar her şeyi anlatmak ister. Düşüncelerini, duygularını, planlarını, hayal kırıklıklarını. Ve anlatırken şunu umut ederler. Ne kadar açık olursam o kadar anlaşılır olurum. Ama hayat her zaman bu kadar adil değildir. Çünkü bazı insanlar anlatılanı anlamak için değil, anlatılanı küçümsemek için dinler. Bu yüzden bazı kelimeler susmalı. Bazı cümleler sadece size ait kalmalı. Çünkü gerçek ağırlık sadece söylediklerinizde değil, söylemediğiniz ama duruşunuzla hissettirdiğiniz şeylerdedir. Bu bölümde şunu öğrendik. Sizi geri çeken şeyler bazen kötü niyetli insanlar değil, içselleştirdiğiniz, farkında bile olmadığınız davranış kalıplarıdır. Ve ne kadar iyi niyetli olursa olsun. Sürekli özür dilemek, kendini açıklamak, övgüyü reddetmek, fazla konuşmak, hepsi zamanla sizi hafif gösterir. Ve hafif görünen bir şeye saygı gösterilmez. O yüzden şimdi bir adım atın. Kelimelerinizi seçin, özrünüzü tartın ve sessizliğinizi anlamla doldurun. Çünkü görünür olmanın yolu önce kendinize görünür olmaktan geçer.
Sıradaki bölümde çok daha hassas bir çizgiye geleceğiz. İyilikle kullanılmak arasındaki fark ve o farkın sizi nasıl yavaş yavaş tükettiğini konuşacağız. Hazırsanız devam edelim. Bölüm 2. Fedakarlığın gölgesinde kaybolmak. İyilik güzeldir. İçten gelen bir yardımlaşma duygusu. Birinin yükünü hafifletmek, birinin gözündeki karanlığa bir ışık bırakmak. İnsanı insan yapan şeylerden biridir bu. Ama aynı zamanda kendi ağırlığını unutmanın, kendi varlığını silmenin en sessiz yollarından da biridir. Çünkü bir noktadan sonra şu gerçekle karşılaşırsınız. Fedakarlık, sadece hak eden biri için yapıldığında değerlidir. Aksi halde, kendi değerinizden ödün vererek başkalarının ihtiyacına hizmet ettiğiniz bir döngüye dönüşür. Ve zamanla şöyle bir his yerleşmeye başlar içinize. Bunca emeğe rağmen neden hala görülmüyorum? Neden bu kadar çaba harcarken bile değerim sorgulanıyor? Belki de sorun çabanızda değil. O çabanın yöneldiği insanların farkındalık seviyesindedir. Bazı insanlar karşısındaki iyi niyeti anlamakta zorlanır. Bazıları ise her zaman orada olduğunuzu gördükçe sizden gelen inceliği olağan bir durum gibi algılamaya başlar. Ve bir noktadan sonra ne kadar içten davranırsanız davranın, çabanız sıradanlaşır. Kıymeti unutulur, ağırlığı hafifletilir. Ve siz kendinizi sadece yorulmuş hissedersiniz. O yüzden bazen durmak gerekir. Kırılmadan, kızmadan, geri çekilmeden. Ama sadece şunu fark ederek, kendi değerimi korumazsam, kimse benim yerime bunu yapmaz. Gelin bir örnekle somutlaştıralım. Zeynep, çevresindeki herkesin yardımına koşan bir kadın. Kardeşinin işine, arkadaşının taşınmasına, eşinin projelerine, komşusunun alışverişine kadar her şeyi yetiştirmeye çalışıyor. Ama içten içe şu hissi taşıyor. Beni sadece ihtiyaçları olduğunda hatırlıyorlar. Çünkü insanlar onu değerli biri olarak değil, iş gören biri olarak görmeye başlamış. İşte tam da burada bir çizgi var. Ve bu çizgi aşıldığında adınız iyi insan değil, kullanışlı insan oluyor. Fedakarlık sürekli hale geldiğinde bir karakter tanımına dönüşür. Ve insanlar o karakterin sınırlarını test etmeye başlar. Nereye kadar dayanır, nerede susar, neyi sineye çeker? Unutmayın, sınırlarınızı çizmediğinizde başka biri sizin adınıza çizer. Ve o sınırda ne kadar fedakarsanız o kadar görünmez olursunuz. Stoacı filozof Marcus Aurelius şöyle der: kendine sadık kalmak, başkalarına en büyük iyiliktir. Bu ne demek biliyor musunuz? Eğer kendinizi hiçe sayarak iyilik yapıyorsanız, o iyilik artık sizin iyiliğiniz olmaktan çıkmıştır. Bu, kendi ruhunu bastırarak başkalarına alan açmaya çalışmak gibidir. Peki neden bunu yaparız? Çünkü bazen değerimizi verdiğimiz şeylerle ölçeriz. Yeterince yardımcı olursam beni severler. Yeterince anlayışlı olursam beni kaybetmek istemezler. Yeterince fedakarlık yaparsam bir gün kıymetimi anlarlar. Ama bu düşünce saygıyı getirmez. Çünkü saygı bir karşılık sistemiyle işlemez. Saygı sizin kendinize olan tutumunuzla başlar. Ne zaman hayır diyebildiğinizle, ne zaman ben de önemliyim diyebildiğinizle oluşur. Ve çoğu zaman insanlar şunu test eder: siz kendinize ne kadar değer veriyorsunuz? Eğer kendi değerinizin sınırlarını çizebilirseniz, onlar da o sınırlara saygı duyar. Ama siz herkesin her şeyine yetişmeye çalışırsanız, bir gün kimsenin hiçbir şeyi olursunuz. Bir başka tuzak. Kötü niyetli insanlara da iyilik yapmaya devam etmek. Bazı insanlar sizi kullanır. Bunu bilinçli yapmazlar bazen ama yaparlar. Çünkü sizin hayır dememeniz onlar için konfor alanıdır. Ve siz hala iyiliği sürdürürseniz onlara şunu öğretmiş olursunuz: beni istediğin kadar zorlayabilirsin. Ve bu noktada yaptığınız fedakarlık artık bir bağ değil, bir zincirdir. Ne sizi yüceltir, ne karşı tarafı değiştirmez. Sadece sizi yorar. Ve sonra yorgunluğunuzu bile sessizce taşımaya başlarsınız. Çünkü ben istersem yaparım diyemezsiniz artık. Çünkü istemeseniz de yapacağınızı herkes bilir. İşte bu, saygının en çok kaybedildiği noktadır. O zaman ne yapmalıyız? Fedakarlığı seçmekle, kendini feda etmeyi ayırt etmeliyiz. Yardım etmek iyidir. Ama her yardımda kendinizden eksiliyorsanız, bu bir iyilik değildir.
İyiliğin karşılıksız olması gerektiğini kabul ederken, karşılıksız kalmaya razı olmamalıyız. Beklentiyle değil ama değerle yürümeliyiz. Hak edene vermeli, suistimal edene sınır çekmeliyiz. Çünkü herkes aynı ölçüde sizin çabanızı hak etmiyor. Ve en önemlisi, hayır diyebilmeliyiz. Kırmadan, bağırmadan, suçlamadan. Sadece net bir sesle, ben bunu yapmak istemiyorum. Bu cümle sizi kaba yapmaz. Bu cümle sizi bencil yapmaz. Bu cümle sizi net yapar. Ve net olan insana herkes bir adım mesafeyle yaklaşır. Bu bölümde şunu hatırladık. İyi niyetle başlanan her şey, kendinizi ihmal ettiğinizde sizi siler. Ve kendinizi görünmez kıldığınız yerde başkaları sizi fark etmez. Şimdi sıradaki bölüme geçiyoruz. Fedakarlıktan daha derin bir konuya. Bağımlılık. İnsan ilişkilerinde, özellikle romantik bağlarda, kendi merkezini kaybetmiş bir duruşun nasıl saygı kaybına yol açtığını birlikte göreceğiz. Hazırsanız devam edelim. Bölüm 3. Bağımlı görünmenin bedeli. İnsanın doğasında birlikte olmak vardır. Birlikte yürümek, paylaşmak, yan yana hissetmek. Ama bazen o birliktelik ihtiyacı kendi ayaklarımızın üzerinde durmamızı engeller. Ve biz fark etmeden saygı görmek yerine bağımlı biri gibi görünmeye başlarız. Oysa çoğu zaman niyet şudur: yanımda biri olsun, destek olayım, destek alayım. Ama dışarıdan görünen şudur: bu kişi tek başına hiçbir şey yapamıyor. Ve ne yazık ki günümüz dünyası. Kendi başına ayakta duranlara hayranlık duyarken, sürekli birilerine yaslananlara mesafeyle yaklaşır. Bir düşünün, hayatınızda yaptığınız en basit şeylerde bile başkalarının eşliğini arıyor musunuz? Bir yere giderken, bir karar verirken, bir seçim yaparken, sürekli acaba ne düşünürler? Yanımda kim var? Bu kararı tek başıma alabilir miyim? Gibi düşünceler zihninizin merkezinde mi dönüyor? Bu davranış kalıbı başta güven arayışı gibi görünse de zamanla kendinize olan güveni zayıflatır. Ve daha da önemlisi, başkalarının gözünde sizi eksik bir birey gibi gösterir. Çünkü insanlar şöyle düşünmeye başlar: bu kişi tek başına hareket edemiyor. Her şeyde bir onay arıyor, bir dayanak arıyor. Demek ki kendine güvenmiyor. Ve eğer o kendine güvenmiyorsa, ben neden güveneyim? Bir filozof şöyle der: kendine dayanamayan biri başkalarının gölgesine razı olur. Ve gölgede kalan biri saygının merkezine değil, çevresine yerleştirilir. Orada bulunmasına izin verilir ama sözü dinlenmez. Varlığı kabul edilir ama etkisi duyulmaz. Bağımlılık sadece ihtiyaçla ilgili değildir. Bağımlılık bazen kendi kararlarını almak istemeyen bir zihnin konforudur. Birisi bana söylesin, birisi beni yönlendirsin, birisi evet doğru yapıyorsun desin. Ama bu bir süre sonra kendi iradenizin zayıflaması demektir. Ve iradesi zayıf görünen birine kimse güçlü bir saygı bağı kurmaz. Romantik ilişkilerde bu durum daha da belirgindir. Onsuz yaşayamam. Hayatım o geldikten sonra düzeldi. Her şey onunla anlamlı. Bu cümleler kulağa tutkulu gelebilir ama aslında derin bir bağımlılığın işaretidir. Çünkü birini hayatınızın tam merkezine koyduğunuzda kendinizi o merkezden çıkarırsınız ve bu da ilişkideki dengeyi bozar. Bir süre sonra o kişi fark eder ki siz onunla değil, onun varlığıyla var oluyorsunuz. Ve işte o noktada sizin öz değerinize değil, ihtiyaçlarınıza duyulan bir saygı oluşur. Ve ihtiyaçlar karşılanmadığında saygı da, sevgi de hızla tükenir. Peki neden bu döngüye düşeriz? Çünkü yalnız kalmaktan korkarız. Çünkü hata yapmaktan çekiniriz. Çünkü biri olursa işler daha kolay olur diye düşünürüz. Ama unuttuğumuz şey şu: gerçek özgüven, yalnız kalmayı seçebilmekten geçer. Ve yalnız kalabilen biri, yalnız kalmaktan korkmayan biri. Her zaman daha etkileyici, daha dengeli, daha saygı duyulan biridir. Bu, başkalarına sırt çevirmek değildir. Aksine, başkalarının gölgesinde ezilmeden yürümeyi öğrenmektir. Kendi ışığınızla yolunuzu aydınlatmak demektir. O halde şimdi bazı sorular soralım kendimize. En son ne zaman bir şeyi sadece kendi kararınızla yaptınız? En son ne zaman kimseden fikir almadan bir adım attınız? En son ne zaman biri olmadan da güçlü hissedebildiniz? Bu soruların cevabı
sizin özgürlük alanınızı gösterir. Ve özgürlük, saygının en sessiz ama en derin kaynağıdır. Çünkü özgür bir insan güçlüdür. Güçlü bir insan bağımsızdır. Ve bağımsız bir insan her zaman saygı uyandırır. Bu bölümde şunu anladık. Sürekli birine ihtiyaç duymak, onay almadan adım atamamak ya da birini hayatınızın merkezine koymak. Hepsi zamanla sizi eksik biri gibi gösterir ve insanlar eksik olanı değil, tam olanı ciddiye alır. Şimdi sırada çok sık düşülen başka bir tuzak var. Sürekli şikayet etmek. Ve bu da fark edilmeden sizin enerjinizi değil, etkinizi tüketir. Hazırsanız şimdi sıradaki bölüme geçelim. Bölüm 4. Sürekli şikayet etmenin görünmez bedeli. Bazı insanlar bir ortama girdiğinde hava değişir. Duruşuyla, sözleriyle, varlığıyla bir ağırlık taşır. Ama bazıları da girdikleri ortama kendi yorgunluklarını taşır. Ve zamanla şunu fark ederler. İnsanlar benimle konuşmak istemiyor. Bu bir anda olmaz. Yavaş yavaş gelişir. Ve çoğu zaman kişinin kendisi bile fark etmez. Çünkü şikayet etmek önce bir rahatlama gibi başlar. Ama zamanla sizi görünmez bir yorgunluğa dönüştürür. Hem kendiniz için hem de çevrenizdekiler için. Şikayet etmek bir ihtiyaçtır. İnsanın içini boşaltması gerekir. Zor bir gün geçirmişsinizdir. Moraliniz bozulmuştur. Anlaşılmaya ihtiyacınız vardır. Ama bu hal geçici bir duraktan ibaret olmalıdır. Eğer bu durakta yaşamaya başlarsanız, hayatın tamamı bir sıkıntılar listesine dönüşür ve insanlar bunu fark eder. Sizi fark etseler bile bir süre sonra fark etmekten yorulurlar. Çünkü sürekli karanlık anlatılan bir yerde kimse uzun süre kalmak istemez. Şikayet yalnızca söylediklerinizle değil, söyleme biçiminizle de yayılır. Birinin her cümlesi ama ile başlıyorsa, her olayda önce eksik yönü görüyorsa ve her sohbeti bir ağıtla bitiyorsa, bu sadece bir ifade biçimi değil, bir enerji biçimidir. Ve insanlar bir enerjiyi taşıyıp taşımayacaklarına sezgisel olarak karar verir. Şunu çok iyi bilirsiniz. Bazı insanlarla konuştuktan sonra kendinizi hafiflemiş hissedersiniz. Ama bazılarıyla konuştuktan sonra sanki omzunuza görünmez bir ağırlık binmiş gibidir. İşte bu yüzden sürekli şikayet eden insanlar bir süre sonra yalnızlaşır. İnsanlar onları terk etmez ama geri çekilir. Yavaşça, sessizce, kırmadan ama kesin bir mesafeyle. Peki neden bu tuzağa düşeriz? Çünkü anlaşılmak isteriz. Çünkü dertlerimizi anlatırsak insanların bize yakınlaşacağını düşünürüz. Ama doz aşıldığında bu yakınlık bir yük haline gelir. Ve yük olan bir varlık. Saygı duyulan değil, taşınması gereken bir şeye dönüşür. İşte bu dönüşüm en tehlikeli olanıdır. Çünkü o noktada insanlar size değer vermekle kalmaz. Sizden uzaklaşmayı kendileri için bir korunma biçimi haline getirir. Bir başka mesele. Hayatınızda iyi olan şeylerden bahsetmeyi unutmak. Çünkü şikayet kalıcı hale geldiğinde zihin sadece eksikleri seçmeye başlar. Ve siz artık olumlu olanı görmez, görseniz de konuşmaz hale gelirsiniz. Bu da insanlarla aranızda dengesiz bir iletişim kurar. Sadece karanlığı anlatan biri zamanla kendini karanlıkta yalnız bulur. Halbuki insan ilişkisi bir denge işidir. Bir gün içini dökersiniz, bir gün dinlersiniz, bir gün anlatırsınız, bir gün susarsınız. Ama eğer her gün anlattığınız şey aynıysa, bu anlatı değil, alışkanlıktır. Stoacı filozof Seneca der ki, sürekli sızlanan bir dil kalabalığı dağıtır. Bu sadece çevrenizdekileri değil, sizin kendi iç huzurunuzu da dağıtır. Çünkü her dert paylaşımı sizi hafifletmez. Bazen sürekli tekrar sizi oraya zincirler. Ve zincir sesiyle yürüyen biri asla saygı uyandıramaz. O halde ne yapmalı? Kendinize şu soruyu sorun. Bu söylediklerim bir çözüm arayışı mı yoksa alışkanlık mı? Çünkü her iç döküş fayda sağlamaz. Bazen sadece tekrara hizmet eder. Konuştuklarınızı dengeleyin. Hayatınızdaki iyi şeyleri dile getirmeyi unutmayın. Kendi iç gücünüzü yeniden duymak için sadece şikayet değil, şükür alanları da konuşmaya başlayın. İhtiyacınız varsa bir deftere yazın. Şikayetiniz varsa anlatmadan önce yazın.
Yazdıkça neyin çözüme ihtiyaç duyduğunu, neyin sadece alışkanlık olduğunu fark edersiniz. Ve en önemlisi, her sohbeti kendinizi anlatmak için kullanmayın. Bazen sadece dinlemek, bazen sadece sessiz kalmak sizi daha derin ve etkileyici biri haline getirir. Bu bölümde gördük ki şikayet etmek kısa vadeli bir rahatlama gibi görünse de uzun vadede sizi saygınlıktan uzaklaştıran bir döngüye dönüşebilir. Ve insanlar bir süre sonra sizin ne dediğinizi değil, sizinle ne hissettiklerini hatırlar. O yüzden konuşmak bir seçimdir ve ne konuştuğunuz kadar nasıl hissettirdiğiniz de önemlidir. Şimdi sıradaki bölüme geçiyoruz. En kırılgan ama en önemli noktaya. Eleştiriler karşısında verdiğiniz tepkiler. Ve bu tepkilerin sizi nasıl yukarıya ya da aşağıya çektiğini birlikte göreceğiz. Hazırsanız devam edelim. Bölüm 5. Eleştiriler karşısında yıkılmadan durabilmek. Bazı insanlar vardır, bir eleştiri duyduğunda hemen kendini savunur. Ses tonu yükselir, kalp atışı hızlanır, cümleler birbirine karışır. Çünkü içten içe şunu düşünür. Beni yanlış anladılar. Haksızlığa uğradım. Kendimi açıklamak zorundayım. Ama bilmediği şey şudur. Her açıklama bazen bir şeyleri düzeltmez. Aksine kendinizi karşınızdaki kişinin terazisine bırakmaktır ve kendini sürekli tartıya koyan biri. Bir süre sonra başkasının terazisinde kendi değerini yitirir. Hayatınızda hiç şöyle bir an yaşadınız mı? Birisi size haksız bir eleştiri yöneltti ve siz dakikalarca kendinizi açıklamaya çalıştınız. Hatta o kadar çok konuştunuz ki sonunda gerçekten kendinizden bile şüphe ettiniz. İşte bu en tehlikeli alanlardan biridir. Çünkü bir noktadan sonra şunu fark etmezsiniz. Kendinizi anlatmaya çalışırken kendinizi yitiriyorsunuz. Oysa her eleştiri dikkate alınması gereken bir şey değildir. Her yorum cevaplanması gereken bir hak değildir. Ve her eleştirene yanıt vermek sizi daha anlaşılır yapmaz. Sadece daha ulaşılabilir hale getirir. Ve bu ulaşılabilirlik bir yerden sonra sizi değersizleştirir. Marcus Aurelius, sadece değerli olanı taşı, geri kalan gürültüdür der. Bu söz dış sesleri ayıklamakta bir pusula gibidir. Çünkü her ses sizi büyütmez. Bazı sesler sizi küçültmek için konuşur. Ve siz her sese kulak verdiğinizde yavaş yavaş kendi iç sesinizi kaybedersiniz. O halde şu soruyu sorun kendinize. Bu eleştiriyi yapan kişi gerçekten beni tanıyor mu? Bu yorum beni geliştirmek için mi yoksa küçültmek için mi söylendi? Ve en önemlisi, bu söz benim değerimle mi ilgili yoksa onun boşluğuyla mı? Bu sorulara verdiğiniz yanıt size çok şey anlatacaktır. Bir başka tuzak da şu, onaylanma ihtiyacı. Bazı insanlar her adımda destek arar. Yaptığı işe, aldığı karara, giydiği kıyafete, kurduğu cümleye kadar hep bir onay bekler. Çünkü içten içe şuna inanır. Biri beni onaylarsa ancak o zaman doğru bir yerdeyim. Ama asıl tehlike burada başlar. Çünkü başkalarının onayına ihtiyaç duymaya başladığınızda kendi iç pusulanız susar. Ve siz artık ne hissettiğinize değil, ne duyduğunuza göre hareket edersiniz. Bir adım atarken içinizden "Bu bana iyi geliyor mu?" diye sormazsınız. Onun yerine "Acaba bunu beğenecekler mi?" diye sorarsınız. Ve bu soru sizi kendi hayatınızdan yavaşça koparır. Onay, dıştan geldiğinde bir anlık mutluluk verir. Ama sürdürülebilir bir değer değildir. Çünkü her zaman değişir. Ve siz başkalarının gözündeki yansımaya göre yaşarsanız, aynada kendinizi tanıyamaz hale gelirsiniz. Peki ne yapmalı? Eleştiriyi süzgeçten geçirin. Her duyduğunuz sözü içeri almak zorunda değilsiniz. Her geri bildirim size hizmet etmiyor olabilir. Sessizliğin gücünü hatırlayın. Bazen hiçbir şey söylememek en net cevaptır. Ve gerçekten kendine güvenen biri, her şeyin cevabını vermek zorunda olmadığını bilir. Onayı dışarıda değil, içeride arayın. Sizin için değerli olan, iç sesinizin ne söylediğidir. Başkalarının olur vermesi, sizi değil, sadece kararınızı etkiler. Ama sizin olur vermediğiniz hiçbir karar sizi ileri taşımaz. Ve unutmayın, gerçek saygı susarak da kazanılır. Her şey konuşarak açıklanmaz. Bazen sadece duruş yeterlidir. Bu bölümde şunu fark ettik. Eleştiriler karşısında gösterdiğiniz her tepki sadece sizi savunmaz. Aynı zamanda sizi tanımlar. Ve her yanıt
bir duruş değildir. Bazen en büyük duruş hiç cevap vermemektir. Çünkü kendinden emin bir insan, kendini her an anlatma ihtiyacı duymaz. Ve işte o anda saygı kendi kendine oluşur. Saygı görmek için kendin olmaktan vazgeçme. Bu videoda şunu konuştuk. Saygı sadece ne söylediğinizle ya da ne yaptığınızla ilgili değildir. Saygı, nasıl durduğunuz, nerede sustuğunuz, neye hayır dediğiniz ve en çok da kendi değerinizi ne kadar koruduğunuzla ilgilidir. Çünkü siz kendinize değer vermezseniz, dünya size bir alternatif gibi davranmaya başlar. Ve bir insan alternatif olarak algılandığında, kimsenin önceliği olamaz. Kibar olmak sizi zayıf yapmaz. İyi niyetli olmak sizi ezik yapmaz. Ama sürekli geri çekilmek, susmak, kendini açıklamak zorunda hissetmek, zamanla sizi içi boş bir kabuğa dönüştürür. Ve insanlar sesi değil, ağırlığı olanı duyar. Bu yüzden saygı görmek istiyorsanız, ilk önce şunu fark etmelisiniz. Hayat sizi değil, duruşunuzu ciddiye alır. Her hayırınız bir sınır çizer. Her yeteriniz bir değer oluşturur. Ve her ben bunu hak etmiyorum deyişiniz, sizin kendinize verdiğiniz en net onaydır. Unutmayın, kimse sizin yerinize sizi savunmayacak. Kimse sizin adınıza sınır çizmeyecek. Ve kimse sizin sessizliğinizin altında ezilen duyguları hissedemeyecek. Bunu siz yapmalısınız. Çünkü asıl mesele herkesin sizi sevmesi değil, kendi aynanıza saygıyla bakabilmeniz. Bu videoda anlattıklarımızın hepsi bir davranışlar listesinden çok bir içsel uyanışın parçalarıydı. Eğer siz de bu sözlerde kendinizden bir şey bulduysanız, şimdi sessiz kalma zamanı değil. Yorumlarda sizi en çok etkileyen bölümü yazın. Sizin hikayeniz bir başkasının uyanışına vesile olabilir ve bu sessiz ama etkili bir dayanışmadır. Videomuzu beğenerek daha çok insana ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve her hafta yayınlanan içeriklerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca eğer daha derin paylaşımların bir parçası olmak isterseniz, katıl butonuna tıklayarak topluluğumuzun özel üyelerinden biri olabilirsiniz. Bu sayede sadece bir izleyici değil, bu yolculuğun gerçekten yaşayan bir parçası olursunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi davranın ve unutmayın. Saygı görmek istiyorsanız önce kendi alanınızı koruyun.